Merhaba, bugün bu motifi birlikte örüyoruz. Hırkadan battaniyeye, çantadan kırlente kadar birçok projenizde kullanabileceğiniz kolay bir model. Sunum kısmını uzun tutmak istemediğim için motifle ilgili birkaç bilgiyi video içine serpiştirdim. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve videom hakkında yorum yapmayı lütfen unutmayın. İpim orta kalınlıkta 4 mevsimlik bir ip. Kullandığım tığ 3 mm. Haydi başlıyoruz. 6 zincir çekerek başlıyorum. İlk yaptığım zincire batıp halkamı oluşturuyorum. Üç zincir çekip ilk ikili trabzanımı yapıyorum. Tüm halkayı zincir de dahil olmak üzere 16 adet ikili trabzanla dolduruyorum. Başladığım yere geldiğimde 16 adet ikili trabzanım var. İlk başta yaptığımız 3 zincirin üçüncüsüne batıp ilmek kaydırma ile ikinci sıraya çıkıyorum. 3 zincir birinci trabzan için, aradaki boşluk içinde bir zincir çekiyorum ve boşluk bırakmadan sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum, sıradaki trabzanın tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde trabzanlar yaparak başladığım yere geliyorum. Başladığım yerdeyim. Son yaptığım trabzandan sonra bir zincir çekip 3 zincirin üçüncüsünün üzerine batıp ilmek kaydırma ile 3. sıraya çıkıyorum. Ardından yanındaki boşluğa batıp ilmek kaydırma ile ilmeğimi boşluğa taşıyorum. 3 zincir çekiyorum ve aynı boşluğa 2 tane de ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa da 3 tane ikili trabzan. Yani tüm boşlukları 3 adet ikili trabzan ile dolduruyorum. Başladığım yere geldiğimde yine 3. zincirime batıp ilmek kaydırma ile 4. sıraya çıkıyorum. Beş adet zincir çekiyorum. İki trabzanı boş bırakıp 3. trabzanın üstüne sık iğne ile batıyorum. Üç zincir çekiyorum. 2 trabzanı atlayıp üçüncünün üzerine sık iğne ile batıyorum. Bu 3 zincirle yaptığım işlemi 2 kere daha tekrar ediyorum. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Ve 3. trabzanın tepesine batıyorum. Böylece dairesel olan motifimin iki köşesini ve bir kenarını yaparak kareye çeviriyorum. 5 zincir, 3 defa 3 zincir şeklinde başladığım yere kadar geliyorum.
4 köşemiz var. 3 zincir çekerek bu sıraya başladığım noktaya ilmek kaydırma ile batıyorum. Artık 5. sıradayız. Birinci köşenin içine, yani 5 zincirin içine bir ilmek kaydırma daha yapıp ilmeğimi buraya taşıyorum. Bu boşluğa 5 tane ikili trabzan, bir zincir ve 5 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Diğer 3 köşeye de aynısını yapacağım. Sıradaki 3 zincirin üzerindeyim. Buraya ve diğer 2 tanesine de üçer ikili trabzan yapacağım. Beşli zincirlere 5 trabzan, bir zincir 5 trabzan, üçlü zincirlere 3 trabzan yaparak 5. sıramı örüyorum. Ve tekrar sıra başındayım. Yine ilmek kaydırma ile bir üst sıraya çıkıyorum. 6. sıradayım. 3 zincir çekerek ilk trabzanımı örüyorum. Tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yapıyorum. Köşeye, yani bir önceki sırada yaptığımız bir zincirin üzerine 2 ikili trabzan, bir zincir ve 2 ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir sonraki köşeye kadar tüm ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum ve köşelere tekrar aynı işlemi uyguluyorum. 6. sıraya başladığım yerdeyim. İlmek kaydırma ile 7. sıraya çıkıyorum. Siz isterseniz motifi burada bitirip kullanabilirsiniz. Ama bana daha büyük bir motif lazım olduğundan 7. sıraya devam ediyorum. 2 zincir trabzan için, 1 zincir ara boşluğu için çekiyorum. Sıradaki trabzanı atlayıp ikinci trabzana batıyorum ve tekli trabzan yapıyorum. Sonra bir zincir, bir tekli trabzan şeklinde devam ediyorum. Köşe boşluğuna gelmeden önce son battığım yer son trabzandı. Bunu unutmuyorum. Köşe boşluğuna bir tekli trabzan, bir zincir, bir tekli trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Unutma dediğim kısım vardı. Hatırladın mı? İşte bundan dolayı bir trabzan atlamıyorum. İlk trabzanın üstüne tekli trabzan yapıyorum. Köşeleri bu şekilde. Kenarları da her trabzanın üzerine bir tekli trabzan, aralarında bir zincir şeklinde yapacağız. 7. sıranın sonundayım. Bir zincir çekiyorum. İlmek kaydırma ile 8. sıraya çıkıyorum. Bir ilmek kaydırma daha yapıp ilmeğimi boşluğa taşıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu ilk ikili trabzanım oluyor.
yanına 2 tane daha ikili trabzan. Tüm boşlukları 3 tane ikili trabzan ile dolduruyorum. Köşeye geldiğimde aynı boşluğa 2 ikili trabzan, 1 zincir, 2 ikili trabzan örüyorum. Diğer 3 köşeye de aynısı yapılacak. Bir sonraki köşeye kadar tüm boşluklar 3 tane ikili trabzan, köşeler yine aynı. Sekizinci sıranın sonundayım. İlmek kaydırma ile 9. sıraya çıkıyorum. Üç zincir çekip ilk trabzanımı yapmış oluyorum. Sonra her trabzanın üzerine ikili trabzanlar yapıyorum. Köşelerdeki bir zincirin üzerine 2 ikili trabzan, 1 zincir ve 2 ikili trabzan. Yani 8. sıranın benzerini 9. sırada örüyorum. Dokuzuncu sıranın sonundayım. İlmek kaydırma ile bir üst sıraya çıkıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Böylece motifimi sonlandırıyorum. İpleri temizleyip arkada gizliyorum. İp kalınlığını değiştirerek ya da sıra sayınızı artırarak ya da azaltarak istediğiniz boyutta motifler elde edebilirsiniz. Motifimin ölçüsüne gelince 15 santimetreye 15 santimetre. İlk motifi birlikte ördük. Ben bu motiften trench coat tarzı bir hırka yapacağım. Merak etmeyin, tüm aşamaları da sizinle paylaşacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.